In darkness, she slumbers and dreams. Evet, Blizzard The War Within konusunda bizi yeterince gazlayamadığını düşünmüş olacak ki Xbox sinema sunumunda muhteşem bir CGI fragman da yayınladılar. Ve bu bir fragman mantığıyla yayınlanmış olsa da, yani asıl amacı heyecanlandırmak olsa da üzerine çok özenle çalışılmış bir iş. Fragmana yapılan bazı çok komik eleştirileri de gördüm. Onların da cevabını analiz sırasında veririz. Fragmanı çoktan izlediğinizi varsayıyorum. Eğer izlemediyseniz sinematiği durdura ilerleyeceğiz. O yüzden sıkıntı yaşayabilirsiniz. Kusura bakmayın. Hadi başlayalım. In darkness, she slumbers and dreams. Zaltat'ın konuşmasıyla başlayan sinematikte aslında ilk olarak World Soul'u bir silüet halinde karanlığın içinde ufacık bir parıltı olarak görüyoruz. Sanki karanlığın içinden doğan bir güneş gibi. Burada dikkat edilecek şeyler renk tonu, aslında bir First One renk tonu gibi turuncuya yakın ve çevresine saçtığı ışık bir şeylere çarpıp geri geliyor gibi. Bakın, sanki çevresinde bir mekanizma kurulmasçasına. Bunun haricinde çalan müzikte aslında WoW'un en ikonik müziklerinden Seasons of War. Bu müzik WoW'un Vanilla fragmanında oyuncuları yeni bir dünyaya karşılarken kullanılmıştı. Aklınızda olsun. Ayrıca sinematiğin başında kullanılan kalp çarpıntısı sesi de çok güzel bir detay. Son olarak Zaltat Azeroth'u gözlüyor. Bu artık çok belli ve World Soul'la özel bir davası var gibi. İleride daha detaylı gireriz ama Azeroth'un uykuda olduğunu ve rüya gördüğünün, bu çok önemli, farkında. And for countless generations, mortal heroes have risen to defend her. Bu aşamada aslında hem bize hem de bence yanımızda savaşan dostlarımıza vurgu yapılarak Azeroth'un çocuklarının onu korumak için her zaman ön saflara çıktığını belirtiyor Zaltat. Tabi bize kahramanlar derken aslında ses tonuna dikkat ederseniz küçümsüyor. Ve işte eski sinematiklerin kullanılma sebebi de bu. WoW'un en başından beri yaşananları bize hatırlatırken belki de Zaltat'ın bizi çağlardır izliyor olabileceğini de ima ediyorlar. Ki zaten Shadow and Fury fragmanında da Zaltat şunu demişti. For so long, I've watched you all. Your mortal struggles. Zaltat'ın bizi ve dostlarımızı nasıl ve nereden izliyor olabileceğine dair ilginç bir yorum gelmişti birkaç gün önce. Onu da videonun ilerisinde tartışırız. They faced monsters, tyrants, and beasts of primordial horror. Ya burada Azeroth'un başından geçenleri anlatmaya devam edilirken Illidan için canavar ve Arthas için ise tiran vurgusu yapmış tabii. Bu sinematiğin Zaltat'ın gözünden bize yansıtıldığını unutmayın. Şunu da söyleyeyim, Zaltat Illidan'ı bir yalancı, düzenbaz olarak görüyor. Aklınızda olsun. Another fool who believed Illidan's lies of sacrifice and righteousness. Tormented, he turns on everyone. Devam edelim. Though they fought amongst themselves, their enmity following them to the most distant shores. We will never be slaves! And even across time and space. Burada yine bize önce World Soul gösteriyorlar ancak yavaş yavaş netleşmeye başlamış ve ışığı çevresindeki mekanizmaya çarpıp yansımaya devam ediyor. Zaltat yaşadığımız maceraların, Legion'da olan savaşımızın ve Alliance'la Horde arasındaki düşmanlığın da farkında. Çünkü hepsini izlemiş. Their courage never faltered. Even upon the very threshold of death. Burada artık Shadowlands'e geldik ve iyice yaklaştık. Fakat benim dikkat çekmek istediğim şey, Zaltat burada kahramanlardan, hero'lardan bahsediyor değil mi? Sylvanas'ı da Azeroth'un kahramanlarından biri olarak görüyor demek ki. Aklınızda olsun. Ve bakın burada World Soul'u tekrar ve iyice net görmeye başlıyoruz. Çünkü aslında Shadowlands Warcraft hikayesindeki bir dönem bitirdi. Yeni dönemse nasıl başladı? While new hope blooms on the horizon, the final battle draws near.
Dragonflight her ne kadar Türk WoW topluluğunda sevilmese de aslında sagaya yolu açtı ve WoW'un bu yeni döneminde sayfasını umudumuzu yaşartarak yaptı. Dragonflight'ın bu kadar çek böcek gözükmeye sebebi buydu, fakat son savaş yaklaşıyor mu gerçekten? Size şunu söyleyeyim. Hazırlıkları hikaye ve savaş Chris Metzen'e göre WoW'un ilk 20 yıl hikayesinin ürünü olacak. Ancak Metzen aynı sunumda gelecek 20 yılı planladıklarını da söyledi. Hatta Holly Longdale'da yeni bir röportajda gelecek 20 yılı planladıklarını söyledi. Ya WoW bitmiyor yani, öyle diyenlerin gazına gelmeyin. Ki ben rahatlıkla eğer Saga'da kullanılmazlarsa Saga'dan sonra işlenebilecek konuları da sayabilirim. Hatta yine başka bir röportajda Last Titan'ın bitişinin Azeroth ve WoW'un geleceği açısından çok kritik olacağını söylediler. Bitmiyor yani, merak etmeyin. Şu son savaş muhabbeti dünyanın en klişe cümlesidir. Takılmayın ona. Devam edelim. Ve işte bu son savaş yaklaşırken görüyoruz ki öncesinde sarı ve parlak renklerin hakim olduğu bir ortamda gösterilen Azeroth'un World Soul'u Visions of N'Zoth patch'inde de gördüğümüz renk temasına yaklaşmış. Kırmızı, siyah ve morun karışımı. World Soul'un çevresi de morlaşırken ayrıca çevresini saran bu mor gölgelere dikkat edin. Now, in the darkness, at the very heart of the world. Yani her şeyden önce söylemem gereken şey, bir WoW sinematiğinde gördüğüm en iyi sahneye giriş anı şu olabilir. Bu abi kim bilmiyorum. Rastgele bir Dwarf tahminen ama sinematiğin en etkileyici anlarından biri buydu. Ya bir an korktum hatta gözleri yüzünden. Ve burası artık dünyanın kalbi. World Soul'un Titan mekanizmaları tarafından sarıldığı ve belli ki sayısız mekanizmanın aktif şekilde çalışarak ortamı alev alev yaktığı bir yer. Daha önceki videoda Khazalgar'ın önemli olma sebebinin aslında doğrudan World Soul'a açılan bir geçidi barındırması olduğunu söylemiştim. Bence Khazalgar'a Saga'nın sonunda tekrar dönüp bu odayı gözümüzde görebiliriz. The drums of war thunder once again. Size az önce Saga'nın Warcraft evreninde yeni bir dönemi açtığını söylemiştim. Bakın Vanilla WoW'un açılışında bu hikayeye başlarken ne denmiş? Azeroth was saved, the tenuous pact between the Horde and the Alliance has all but evaporated. The drums of war thunder once again. Artık yeni bir döneme girdiğimizi, yeni bir uzun bir hikayenin ilk sayfasını açtığımızı vurgulamak için ellerinden geleni yapmışlar. Ayrıca bu ablanın adı Faer'in Lothar, kendisine gerek ten rengi gerekse sakat olması sebebiyle çok aptalca yorumlar yapıldı şu ana kadar, ama bence harikaydı bu sinematikte. And Azeroth at last awakens. Bakın burada az önce konuştuğumuz Dwarf abi World Soul'u çevreleyen mekanizmalardan birini çalıştırmakla uğraşırken Faer'in müthiş bir harekette koluna taktığı kalkanı ve Haronir ırkına mensup bir ablanın bana animayı çok andıran bir gücü toplamaya başladığını görüyoruz. Dediğim gibi spoilerlara gerçekten bakmıyorum, ancak anladığım kadarıyla bu Haronirler elf ve trollerin karışımını çok andırıyorlar. Ve burada Zlatath Azeroth sonunda uyanıyor derken Haronir ablanın dansının ne kadar güçlendiğine ve çevresine toplanan enerjiye dikkat edin. The world soul, so long denied me, shall be mine. Ve evet, fragmanın en epik ve belki de en kritik anlarına geldik. Azeroth'un ruhu simsiyah bir bulut tarafından kuşatılmış ve bu bulutun çevresinde de simsiyah gölgeler World Soul'a sıkıştırmaya başlamış. Bu çok Lovecraftian esintileri taşıyan bir anlatım bence. Cosmic Void'in böyle gösterilmesi ki not edin, Cosmic Void'i ilk kez burada CG olarak gördük. Eğer bu gölgelerde oluşan tentacle'lar Zaltath'ınsa demek ki World Soul'u ele geçirmeye çok yaklaşmış ki çokça söylemiştim. Zaltath'ın gerçek formu çok farklı. İşte zaten bunun üzerine bir sonraki kareye gelirsek CG Zaltath'ı tüm ihtişamıyla görebiliyoruz ki burada dikkatinizi çeken ilk şey yüzündeki dövmeler olmalı. Bu ürünler her ne kadar dövme gibi gözükseler de aslında yüzünde oluşan yaralar olduğunu görebilirsiniz. Sanki daha önce verdiği bir savaşın ardından kalan yaralar gibi. Aynı hapsedildiği bıçağın üstündeki ürünlerin şeklini almış. Bunun haricinde aslında bulunduğu yer yine Shadow and Fury fragmanında gördüğümüz yer, bence yani Zaltath'ın Cosmic Void'deki evi. Yine. Şimdi çevresine dönen toplara gelirsek işte buradan itibaren Zal'la ilgili şu ana kadar bildiğimiz şeyler birbiriyle çelişmeye başlıyor. Niye mi? Zaltath hakkında tahmin ettiğimiz şeyler hikayede bize verilen kırıntılara dayanıyordu. Bunlardan birisi de kardeşleri yani Old Katlar tarafından bir bıçağı Blade of the Black Empire hapsedilmiş olmasıydı. Fakat The War Within'le kendisine muhtemelen bir Old Kat'tan fazlası yani elçi olduğunu öğrenmiştik. Bu elçinin olayı da Void istilası için Azeroth'u hazırlamaktı. Son olarak da tam olarak kimin elçisi olduğunu öğrendik. Bir
Void Lord olan Dimensius'un elçisiymiş. Fakat bu sinematik kurulan tüm bu hikayeyi bence ciddi anlamda sarsmış olabilir. Niye mi? Burada Zaltat'a öyle bir göstermişler ki sanki Azeroth'un World Soul'uyla kişisel bir sıkıntısı varmış gibi. Sanki ondan çalınan bir şeyi geri almaya çalışıyormuş gibi. Şimdi bu durumda Zaltat müjdeci mi? Yoksa müjdelenen mi? Hani Zaltat daha büyük bir tehdidin elçisiydi. Elçi olması demek ana tehdit o değil, başkası demek. Ama burada gölgeler, bence Zaltat'ı temsil eden gölgeler Azeroth'u sarıp sarmalamış çünkü konuşan Zaltat. Bu bence ciddi bir çelişki. Ancak ben bunu hikayedeki bir hata veya sıkıntı değil, çözülmeyi bekleyen tatlı gizemlerden biri olarak görüyorum. Burada sizin de söylediklerinizi düşünerek birden fazla ihtimalle geleceğim. Zaltat gerçekten Yisharj olabilir. Zaltat hakkında oyun içine yerleştirilen dedikodulardan biri Yisharj'ın pençesi olmasıydı. Yisharj, Amantul tarafından Azeroth üzerinden koparılıp evrene fırlatıldıktan sonra geride kalan parçalarından biri Zaltat'a dönüşmüş olabilir. Yisharj'ın olayı olumsuz duyguları manifest edebilmesiydi. Mesela kendi gururunu Zaltat'a çevirmiş olabilir. Çünkü Yisharj'ın bizi evrenin dışından izliyor olabileceğine dair ta Puzzle Box of Yogg-Saron'dan kalan bir fısıltı vardı. Bu puzzle kutusu Kataklizm döneminden kalma bir arkeoloji oyuncağı aslında ve Yogg-Saron'a ait. Şunu da söyleyeyim, bu kutu bu ve bunun gibi sayısız çok önemli fısıltı barındırıyordu. Yine o rüyayı mı gördün? 7 gözlü kara keçinin seni dışarıdan izledi. Yisharj'ın ünvanlarından biri hem resmi görselindeki boynuzlardan hem de kendini 7 farklı duyguya bölmüş olmasından ötürü 7 gözlü kara keçi. Lovecraft mitosunda binlerce yavrusu olan ormanın kara keçisi Shub-Niggurath'la da bu açıdan benzerlik gösterir ama o apayrı konu. Şimdi kendini parçalara bölebiliyorsa belki de Zaltat Yisharj olabilir. Ki üzerine basa basa World Soul'un kendisine ait olduğunu söylüyor. Şunu da düşünün. Zaltat bizim ekibin öfkesinden beslenerek tuzağa düşüreceğini söylemişti. Bundan önceki fragmanda ise Alera korkuyu vurgulamıştı. Yisharj'ın simge özelliği olumsuz duyguları kendi için kullanabilmesi. Son olarak Yisharj eğer Amantul onu gezegenin üzerinden söküp almasaydı World Soul'u ele geçirecekti. Çünkü tentakılları neredeyse Soul'a ulaşmıştı. Bu da aklınızda olsun. Zaltat Dimensius'un elçisi değil, kendisi olabilir. Çünkü Dimensius World Soul'ları tükete tükete kendini güçlendiren bir Void Lord olabilir. Orada da bir çelişki var ama onu başka zaman belki konuşuruz. Zaltat'ın çevresindeki toplar şu ana kadar ele geçirdiği World Soul'lar olabilir. Teorinin bu kısmı sizden gelmişti. Yani Dimensius fiziksel evrene geçemese bile Zaltat'ı kendi uzantısı olarak kullanarak kurban seçtiği dünyaları hazırlıyor olabilir. Böylece hem müjdeci hem de müjdelenen Zaltat olabilir. Bir başka ihtimal Zaltat'ın Elun'un elçisi olması. Bunu düşünmemin sebebi de çağlardır bizi belki de ay üzerinden izliyor olması. Gözlerinin yarım ay şeklinde olması ve çevresine dönen topların ay şeklinde andırması. Ben hala Elun'un bir First One olduğunu düşünsem de evet gerçekten bir Void tanrıçası olabilir. Ama burada çelişen şey, ki bir sonraki teorimleri çelişen şey, Zaltat'ın Tomb of Sargeras'ta söyledikleri. Oh, I do enjoy seeing the shrine of a great enemy profaned by the spirits of its own worshippers. My mistake. It seems the upstart goddess still holds sway here. Oh well. Yani Elun Zaltat'ın bu yüzden de aslında Void'in düşmanı ve Zaltat Elun ile dalga geçebiliyor. Bir sonraki teori Zaltat'ın Elun olması. Ama işte dediğim gibi her ne kadar gerek çevresine dönen aylar, gerek göz şekli ve gerek bizi çağlardır izliyor olmasıyla bu teori mantıklı dursa da Tomb of Sargeras'taki fısıltılar retconlanmadığı sürece bence bu mümkün değil. Son teorim ise Zaltat'ın Azeroth'un kayıp ikiz kardeşi olması. Amantul Azeroth'un ruhunu ele geçirip kontrol altına tutabilmek için World Soul'un bir kısmını yok etmeye ve onlara ayırmaya kalkmış olabilir. Ve Zaltat bu yüzden Azeroth'un ondan alıkonulduğunu söylemiş olabilir. Amantul'un zorla ayırdığı bu parça Void'in eline düşerek Zaltat'a dönüşmüş ve şu an bu parça Azeroth'ta tekrar birleşmek istiyor olabilir. Şimdi videonun kapanışına bakalım çünkü bence orada da bir detay var. Yani bunu bir tek ben mi böyle görüyorum bilmiyorum ama sanki The War Within duyurulduğundan beri Azeroth'un kabuğu her sinematiğin sonunda daha da fazla parçalanıyor gibi. Sanki hepsiyle kabuğu parçalayıp çıkmaya daha da yaklaşıyor gibi. Şimdi şu da var. Bu bir fragmansa o zaman Zaltat'ın World Soul'u çevrelemiş olması sırf cool gözüksün diye yapılmış olabilir. Ancak eğer gördüklerimiz resmi hikaye ise o zaman World Soul'u zaten kaybetmek üzere olabiliriz. O durumda da benim şu videoda söylediğim senaryo gerçek olabilir ve gerçekten Midnight Azeroth'un ruhunun Void'in eline düşmesiyle başlayabilir.
başlayabilir. Evet, fragman analizi ve teoriler bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Bu sinematik hakkında çok komik yorumlar okudum. Blizzard'ın parasının kalmadığına ve yeni bir şey sunmadığına dair. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Aynen bence de parası kalmayan bir firma şu efektlerle CGI sinematik hazırlardı. Ve belki eski sinematikleri gösterme sebepleri de Zaltat'ın bizi çağlar boyunca izlediğini vurgularken WoW'un ilk 20 yılına saygı duruşu yapmaktır. Ama böyle şeyler düşünmeye ne gerek var? Ayrıca Zaltat eğer bu seviyede bir canlıysa Aleria'nın Zaltat'ın hedefi olarak koyulması beni bir yandan gururlandırırken öbür taraftan korkutmuyor değil. Bu canlının karşısına Aleria'nın koyulması benim için artık gerçekten çok şey ifade ediyor ve maalesef Aleria'nın işi hiç kolay olmayacak. Şunu da çok sevdim. BlizzCon'dan beri yayınlanan fragmanların tamamı Aleria ve Zaltat üzerine. Aslında sırayla konuşuyorlar. Aleria Zaltat şeklinde. Bu döngüyü bitirdiler mi yoksa Aleria'dan cevap gelecek mi merakla bekliyorum açıkçası. Ve eğer Aleria'da CGI sinematik verirlerse hiç şaşırmam. Dediğim gibi bir sonraki videonun özel gelir bilmiyorum çünkü daha önce demiştim artık o konuda kendimi zorlamayacağım ama özel bir iş olacak. Aleria ve Arathor üzerine konuşacağım. Yani dediğim gibi benim o bildiğiniz özel tarzda işlerden ve şunu da söyleyeyim. Çok uzatmayacağım bu konuyu çünkü boş beleş insanlara istediklerini vermek istemiyorum ama bana Aleria üzerinden küfür etmeye devam edebilirsiniz. Çünkü içeriğime laf edemediğiniz için ancak oradan gelebiliyorsunuz. Yani çok yazık. Umarım bir gün bu kafadan çıkarsınız, sizin bileceğiniz iş. Dinlediğiniz için sağ olun. Video altına yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoya kadar saygılar, sevgiler.